Şu tattığım Machu Picchu çikolatası. Oo, çok iyi oldu. Peru'da Malatya kayısısı aldık. Şu kaya bir arabadan daha büyük. Bakın böyle kahverengi lama var mesela. Say woman. Yok bende. Sen mi düştün? Seni görüyorum orada, bir şeyler içiyorsun. Çok soğuk. 440 dolara bir günlük tur için, Machu Picchu'ya çıkmak için otobüs, giriş, tren bileti dahil anlaştık. Günaydınlar dostlar. Bugün ne günü Nesko? Dünya turunda. Çamaşır günü. Burada kiloyla çamaşır yıkayan bir yer var. Oraya gidiyoruz. Sonra bir kahvaltı yapacağız. Akabinde pazarlar, çarşılar dolaşırız. Hadi ikinci günümüz devam etsin. Şimdi geldik. Burada genelde böyle bakkallarda, ayakkabıcılarda laundry oluyor. Burası da bir bakkal abimizin işlettiği laundry. Her şeyi yapıyorlar ve çok hızlılar. Bugün kıyafetlerin hepsini yıkatalım dedik. Çünkü bugün yerel kıyafetler alacağız. Artık evet. Bu İnkaların giyeceği. How much did you say? 4 kilo. Yani kilosu yaklaşık 2 dolara yıkıyorlar. Bak gayet de güzel yıkıyor bu abi. Geçen yıkatmıştık. Şöyle vereyim. Yarın saat 1'de alacağız. Ha, Guatemala parası vermişim. Paranın bolluğundan. Gülüyorlar, hiç sıkıntı yok. Sabah annemle konuştum. Köy tavuğu yapmış Fethiye'de. Oğlum dedi, olsaydı da siz de burada beraber yeseydik ya dedi. Dönünce bol bol yedik. Yani tam saatinde, tam yerinde söyledi. Çünkü bir yer var tavuk suyu çorbası içebileceğimiz. Bari oraya gidip, hani benzeri olmasa da hasretimizi giderecek kadar bir çorbamızı içelim, hadi gidelim. Herhalde bu şehirdeki en ünlü restoran burası. Porsiyonları, yemekleri çok büyük. Ve sıra var. Abi bekle. Yer bulamadık. Bizim tavuk suyu hayal oldu. Başka bir yere gidiyoruz yemek yemeye. Buralarda artık bizim 6. ayımız dünya turunda, 7. ayımız. Bıktık yani, yemek konusundan bıktık. Özellikle Orta Amerika'da nasıl kazıklandığımızı izleyenler biliyordur. Hani belki şey diyeceksiniz, oraya gittiniz bunları mı yiyorsunuz, ama biz Lima'da balığın kralını yedik. Orta Amerika'da Çeviçe bayağı yedik çeviçe yani. Dün de yerel yemek yedik, yani yiyoruz, artık aynılaşıyor. O yüzden bizim için şu an dünya turunda gezmekten zor yemeye karar vermek. Ama bu arada Peru en iyi, yani gezdiğimiz en iyi ülkeler arasında. Peru muhteşem. Ama Orta Amerika bize bayağı bir eritti yani. Ben şu an 8,5 kilo verdim. Nesibe sen de bir 4 verdin herhalde. 5 kilo vermişim. Yani ben şu an Nesibe'nin kıyafetlerini giyebilirim. Belim o kadar kaldı. O yüzden böyle bir durum var arkadaşlar. Buna da bir açıklık getirelim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz artık bir yere gittiğimiz zaman yorumlarına bakmadan, fotoğraflara bakmadan yemek yemiyoruz. Bu deneyime artık sahibi olduk. Rastgele bir yere gidip para kaptırmaktan da sıkıldık. Buranın 2000'den fazla yorumu var. Adı şu, Papachos diye. Burger yapıyorlarmış. Şöyle Nesko ile oturduk, limonata söyledik. Bir yandan da Cusco Meydanı'nın böyle manzarasını solumuza aldık. Yemeğimizi yedikten sonra bugün yoğun bir takvim var. Bugün çok yoğun, özellikle benim için. Ne yapıyoruz? Alışveriş yapıyoruz. Ama Machu Picchu turu alıyoruz. Aynen, daha yapacağımız çok iş var. Belki buradaki civardaki bölgelere gideceğiz. Eksik kalan yerleri. Eksik kalan yerler var. İşimiz çok. Şöyle bir limonata söyledik. Bakalım tadı nasılmış. Muhteşem. Normalde buralarda, Orta Amerika'da birkaç kez içtik, çok kötüydü. Bu tam bizlik, aynısı. Oo. Gariban kahvaltımız bugün hamburger. Eti çok güzel. Oh ye. Ne güzel yedin. Harika. İyi ki bir tane söylemişiz. Evet. Böyle bir tane Düşünün, bize bu çok bile. Afiyet olsun. Evet Nesko, heyecan dorukta. Kaç para ödedin? Sonra bana diyorsunuz ki Deniz çok para konuşuyor. Ben para konuşmuyorum abi. Dünya çok pahalı. 250 TL ödedik o hamburgere. Nesibe? Ama işte dolara 15 vurunca dolar. 13 dolar mı, 14 dolar mı? çok değil gibi geliyor işte. Ama de işte. gerçi az önce bir arkadaşım Türkiye'deki fiyatları paylaşmış. Instagram'da gördüm. Bir hayalin peşinde hesabımda. Türkiye'nin de hiç geri kalır yanı yok. Herhalde biz döndüğümüz zaman böyle birkaç hafta serumla falan yaşayacağız herhalde. En son ayrıldıktan sonra çok şey değişmiş. Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Bu ülke iki yüzü olan bir ülke. Yani her yerde olduğu gibi Latin ve Orta Amerika'da zenginin zengin,
fakirin fakir olduğu bir yer. Bir mağaza var. Dün gördük Nesibe'yle. Ve size mağazalarla ilgili ve bu alpaka lama tüyleriyle ilgili de bilgi vereceğim biraz sonra. O mağazayı size göstermek istiyorum. Şurada hemen meydanda, oraya doğru gidelim bakalım. İçeride göreceksiniz ne olduğunu. Ülkedeki duruma bakın. Şu komple saf altın. Saf altın. Saf altın. Milyon TL şunlar. Şu işçiliğe bakın ama inanılmaz göz alıcı. Çok beğendim. Nesibe'ye dünya turunda kahrımı çektiğin ve sabrettiğin için küçük bir parça hediye alayım demiştim. Küçük mü? Şunu almaya karar verdim. 35.000 dolar. Diyeceksiniz bunu kim alıyor? Bunu Amerikalılar alıyor. O kadar çok para var ki bu Amerikalılarda. Avrupalıların bile çok pahalı dediği şey, Amerikalılar ne o? Siz şu an Amerika'daki fiyatları biliyor musunuz diyorlar. Hani o yüzden her malın bir alıcısı var. Genelde de bunun alıcısı Amerikalılarmış. But outside is covered with gold. Inside is just there's nothing. Nothing, ha? Empty. Yeah. Aa, bomboşmuş. Ha, bakayım. Nesibe ucuzmuş bak bu. 180 dolar diyor. What about that big one? That is $4,888. O da ucuz. Gösterişi daha pahalı değil mi Nesibe? Ben ne konuşuyordum ya? Bilmem. Paraya girdi ya, kafamız karıştı. That Öyle one, içeriye for de girdi. example, is Tumi or Medicine God. Ha, Medicine God. So all these are the replicas of Incas styles, ha? Ha. Ve and they are originally located in the Lima Gold Museum. Yeah, it's in a museum. Ah, sounds great. Bilmiyorum, hani bana ucuz geldi Nesibe ya. Ya ben de daha yüksek bekliyordum. Ucuz değil de tabii ama şey. Hani gösterişi daha fazla evet. şey. Havalı. Daha fazla Düşünsene, bekliyorsun. düğüne gidiyoruz mesela arkadaşlarımızın. Ben Lama lamayı lama takıyorum. Hadi gidelim pazara. Şimdi meydanda yürüyoruz. Ha, bir yerde çok güzel tarihi yerler var. Bir yerde de pazar günü pazar kurmuşlar. Bu adam yapıyor. Ha. Şunu sorduk. Arkadaşımız gelecek çünkü onunla gönderirdik Türkiye'ye. Buna da 350 dedi, 2000 TL'ye geliyor. Bu kadınlar alınır, dürüst kadın. Evet, bir de kendisi orada yapıyor. Dünküler çoğu hep sahtekar olduğu için. Ha. 300'e bırakırım. Discount'e. Okay, I will think about it. Muchas gracias. Güzel kadınlar, insanlar gerçekten ya. Mesela bak şuradaki küçük şeyler de çok güzel. Yani hani bunlardan da alınıp Duvara asılır değil mi? Evet. Çok güzel eserler var, çok arkadaşlar. Bir gidemedik pazara. Lamas. Bunu da bu abi çizmiş. You said cinco días to completo. Esto, ha? Va a volver. Todo 5 días. 5 días. 5 gün sürmüş yapması. 5 gün 1000 sole satıyor. Abi çok güzel. Çıkamadık şuradan bir türlü. Muy bien hermano, muy bien. Gracias. Who's buying it mostly? Americans, Avrupans, Peru? Who pay it? Yok ki sende de dil yok, bende de yok. Şu dili bir öğrenemedim. En çok yine Amerikalılar alıyormuş bu eserleri. İspanyolca çeviriden baktık. Bir de Avrupalılar. Yerel halk almıyor. Alamaz yani, onlar için bu pahalı bir rakam arkadaşlar. Esto, mira, se lleva solo gambas. I know. We also bought one of them in Tanzania, Africa, the same style. So airplane, Ajá. flying. Bir sokakta sokak sanatçıları, müzik yoksa muchas gracias. Todo bien. Yoksa o şehirden, ülkeden hiçbir şey beklemeyin. Kadının arkasındaki bebeğini gördün mü? Tabii ki gördüğünüz zaman lütfen onları desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar. Sosyal mesajımızı da verip artık pazarımıza gidebiliriz. Özellikle Cusco bölgesi görüyorsunuz arkadaşlar, gezmek için cennet. İnkalardan, doğal yerlerden, mesela şu Gökkuşağı Dağı doğal oluşmuş bir şekilde. Machu Picchu'sundan bir sürü şey var. Yani daha biz ne yapacağımızı karar veremedik. Daha pazara bile gidemedik Nesibe. Vallahi çekim yapmaktan. Bir etkinlik var. ¡Qué lindo este señor! ¡Dame dos! Ratito, está pasando acá el señor abogado.
Machu Picchu. Machu Picchu. ¿Ya fuiste? Machu Picchu, ¿ya fuiste? Yes. A Picchu Machu. Machu Picchu. Hay que volver, es gringo. Böyle ¿Ya fuiste a Sacsayhuaman? yok bende. Ya, voy a saludarte en español y en quechua. Oh, un saludo para Turquía, pero antes, Isname, İslame. ¿cuál es tu nombre? Deniz. Deres. Deres. Lan rezil olduk ya. Benim Nombre de buldum. perro lo han puesto. Deres. Ya. Bueno, un saludo para mi amigo Deres desde Turquía, de parte de la comedia urbana del Cusco de tu amigo Willy. La Cholita Hanka. China ya ya, gringo kuna, kaipe no kayan, ako shane. Sopaita hace con que supiona que cámara. Rondo charquita. Qué lindo. Garip garip hareketler yapıyor. Chévere, chévere, pero Ya beni az önce sahneye çekti. Ben yakalandım. Bir şeyler söyledi. Güldüler, eğlendiler. Sonra beni dışarıya attılar. Bu hikayede yanan ben oldum. Baya kahkaha attılar ve Seni hala tuttu. bakıyorlar. Şuradan bir mısır alalım mı? Buranın mısırı çok güzel oluyor arkadaşlar. Kokusu bile geldi. Unu poşette veriyor galiba. Şu elindeki sistemle bak karıştırıyor. Nesibe. Bak karıştırıyor, yandan patlıyor. Bunlar renkliler. Baharatlı olanlar, diğeri tuzlu. Sadece bir sole aldık. 4 TL falan. Oo. Çok lezzetli. Evet. Hiç kötü mısır yok, hiç. Şimdi Panayır'a geldik. Panayır diye bir şey var, bakalım. Böyle farklı farklı sokak yemekleri var. Orada pilav var mesela. Şurada patakon yapıyorlar kızartıp. Burada üstüne yumurta falan koymuşlar. Sokak yemeği cenneti, her şey var. Aa, meyve suyu ama meyve sularını böyle sıkmış, bakıra doldurmuş. Bu ne bilmiyorum. Şu marakuya, diğerlerini bilmiyorum. Ha, şu mısır muhtemelen. Mısırdan yapıyor bunu. Siyah mısır. Ve benim olmazsa olmazım mangalcılarım. Yine tavuk ve et var ama üzerindeki pisliği umarım görmemişsinizdir. Bak bak, yerel bir abla geçiyor mesela. Gördünüz mü? Kıyafetleri böyle. Yüzlerinde böyle sanki tarih akıyor. Yani böyle anlatamam size o yüzlerindeki o detayları. Çok manalı bakıyorlar. Bir gidemedik pazara ya. Böyle bir yer işte Cusco. Gidemezsin abi, gidemezsin. Çok 10 numara yer. Latin Amerika'daki favori yerim diyebilirim şu ana kadar ki. Nesibe bak. Bunu zordur çalması. Çok zor. Ay, Yeşilçam filmindeki. Bu çok güzel bir şarkı ya. Beni Duygulandırıyor değil mi? götürdü. Bravo. Gracias. Gra- Música de Cusco. ¿Cuánto cuesta esto? Esto está en 45. 40. Ajá. Eh, 35, 25. Instrumenta of Cusco, ¿eh? Sí, zampoña. From the Latin Incas. Latinoamericana de Cusco. Evet. Bize numarasını da verdi böyle. Y trabajo de aquí. Bu çok güzelmiş. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir enstrüman. Muchas gracias. Esto Cusco instrumento? Cherokee. Cherokee. La música alborada. Aa, thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Buenas tardes. Allah'ım, nasıl güler yüz? Nasıl güler yüz? Daha doğada yaşayan, daha kapitalizmin içine girmemiş insanların gülüşlerine hayran oluyorsunuz değil mi siz de? Çaldığı enstrümanlar satıyor. Biz onları alamayız çünkü taşıyacak yerimiz yok. Para da vermek istedik, para da almadı. Sadece çalmamızı ve beni çekin dedi, o kadar. Böyle şey oldun mu? Eskilere gittin mi? Evet, gittim ve mesela abla bize orada ayrı ayrı 3 tane enstrüman çaldı. Hiç işte ben size bunu çaldım, bana Para, hiçbir şey yok. verin, bunu alın, zorlama, hiçbir şey yok. Sadece kartını verdi. İhtiyacınız olursa dedi. Gülüşün Beni de güzel. arayın. Çok güzeldi. Ve o ilk çaldığı şarkı
Yeşilçam'da El Pancho neydi? Hani şeydeki El Pasta. bizim bir Türk sinemasında bir yaz filmi var. Evet, Eskilerden bir tane. Onda çalan müzikti. Böyle beni çocukluğuma da götürdü. Enteresan bir şeye girdik. Moda girdik şu anda. Bir gidemedik değil mi ya? Pazara bir götüremedim sizi. Cusco'daki en büyük pazarlardan birisi. San Pedro marketi. Etrafında böyle gösteriler yapan, meyveler satan insanlar var. Burada çok fazla portakal ve bolluğu var arkadaşlar. Esto naranja. Naranja. Her yerde portakal suyu, mandalin ama böyle mandalin gibi de olanlar var. Portakal gibi olanlar da var ve hepsi çok lezzetli. Ablam sıkmış mesela ama emin olamıyorum. Dayanamadım. Muchas gracias. Mandalina suyu aldım. 3 sole. Allah'ım. Allah'ım, Akdeniz kokuyor, Ege kokuyor. Çok güzel. Nesibe yok ya. Benden bir ayrıldı. Sen ne yapıyorsun? Sen hapise mi düştün? Mapusa mı düştün? Seni görüyorum orada bir şeyler içiyorsun. Oo, let's go. Seslenemiyorum, içemiyorum. Ver bir bakayım. Şu aradan geçeyim ben de. İnsanlar hapse donaklet getirirsen. Sen baba. Mandalina suyu çok güzel. İç az sonra güçlenip kapıları kırarız. Sen nasıl düştün buraya? Ben girdim. Amca arkamdan kapıyı kilitledi. Ben neredeyim? Yoksun. Oralarda dolanıyorsun. Ben de orada mandalina suyu içiyorum. Sürtüyorsun derler ya. Ben nasıl gireceğim içeriye? Bakarız şimdi. Dolanacağım etraftan bir. Pazarın içi çok güzelmiş, tertemiz, pırıl pırıl. Bakın burada meyve sularını sıkıyorlar önünüzde. Fıstık gibi böyle tropik meyveler var. İçiyorsunuz. Şurada aşağıda kuru yemişler satıyorlar, peynirler satıyorlar. Dolanalım, ben keşke daha önce gelseydik dedim burası için, doğrusunu söylemek gerekirse. Buraya kadar gelmişken tabii bir Peru Inca kahvesine bakılır. Inca Vasi, nombre. Abi muhteşem. Neyse tutsana şunu bir. Bak şurasından kokusuna bak. Ah. Çok güzel. Ve 4 dolar şu paket. Yerim yok, yerim. Yerim olsa var ya. Bence bir alalım, arkadaşımızla göndeririz. Normalde kafede 10'a falan içiyoruz. Şunu 17'ymiş. Bir tane bundan alıyorum şimdi. Muhammed'le göndeririz Türkiye'ye artık. Evet. Okey, una. Vallahi süper bir kahve aldım. Türkiye'ye nasıl götüreceğim bilmiyorum, yerim olmasa da, ama anısı güzel oldu. Hediyelik eşya cenneti, yani ne alacağını şaşırıyorsun. Biz içeriye girdiğimizden beri böyle başımız dönmeye başladı şu anda. Her yerde kahveler, bitkisel aromalar. Yani neler var çoğunu bilmiyoruz zaten. Ve peynir kokusu. Geldi mi Nes? Takip et peyniri. Böyle peynir satan hiçbir ülke görmedik bu Latin Amerika'da. Vay be, peynir zeytin cenneti çıktı ülke. Made coming from Turkey. Abi Malatya kayısısı. Evet. Çünkü yok, buralarda yoktur bundan. Alalım mı? Vallahi alalım. Tadalım hadi. Evet arkadaşlar, şu an Peru'da Malatya kayısısı aldık. Güzel bir lezzet. Tadalım hemen ya. Hadi Memleket gel beraber yiyelim. Memleket kokuyor. Malatya. Ona da ver. Çok iyi ya. Sen kadına cevizle yenilirse daha iyi olur mu dedin? Evet. Ah, Delicioso. Golden berry. çikolata ikram ediyoruz ona. Kayısı ikram ettiğimiz için. Şu tattığım Machu Picchu çikolatasıymış. Coca, no. Coca, esto. Abi koka bitkisinin çikolatasını bile yaptı. Kokalı. Sal de maras, green, bueno. Yes, kokalı çok güzel. Kokalıyı beğendim. Kasaplar Mahallesi'ne geldik. Oy, çok fena kokuyor. Öküzlerin başına bakın. Çok kötü kokuyor. Böyle koymuşlar hayvanları. İşliyorlar. Etleri yine dışarıda satıyorlar. Ama kokusu... Hata yaptık ya. Bu pazara erken gelecektik. Çok erken gelmek gerekiyordu. Çok zengin bir yermiş. Neyse, buna da şükür. Şimdi yemeklerin olduğu yere geldim. Ama hiç aç değilim yani. Karnım patlayacak. Bir sürü tezgah var. Burada koronadan dolayı hala çok ciddi önlemler alınıyor. Her yerde böyle elinizi yıkayabileceğiniz alanlar var. Özellikle bütün restoran girişlerinde elinizi yıkatıyorlar ya da el dezenfektanı veriyorlar. Önlemler sadece açık alanlarda esnetilmiş. Kapalı alanlarda falan hala çok ciddi devam ediyor burada arkadaşlar. Şimdi zengin bir yemek kokusunun olduğu yere geldim.
Bakın mesela oturuyorsunuz masalara. Hep pandemiden dolayı böyle şeyler koymuşlar. Cam aralıklar koymuşlar. Şurada da fiyatlar yazıyor. Mesela etler 18'miş. 1 dolar 4 düşünürseniz hesaplayın. 5 dolar bile değil. Of, köy tavuğuna benziyor şu. Esto pollo? Ah, naturale pollo, ha? I see it. From the village. Köy tavuğu. Buenas tardes. Şimdi Saksay Huaman adında bir yere gidiyoruz. Orayı da görmeden olmazdı. Eksik kalırdı. Taksiye atladık. 10-15 sol vereceğiz. Bizi şehrin tepesine çıkaracak. Ne gezdik Cusco'yu be. Biz küçük bir yerdir dedik. Hani bir saatte gezeriz dedik. Şu an koca bir şehirmiş burası meğer. Ve dakikalardır yoldayız. Şimdi girişe bırakacak abi bizi. Gün batımına kadar buradayız. Çok enteresan bir yer. Dikkatle okuyup araştırıp aktarmaya çalışacağım size. Zaten yüksekteyiz. 3500 metrede daha da yükseğe çıktık. Evet, ben şu an kulaklarım tıkandı iyice. Ve üzerimizde bir şey yok. Hani kıyafetleri geldik yıkatmaya. Bakalım nasıl bir yermiş burası. Şöyle bir girişi var. İnsanlar bugün pazar olduğu için çocuklarıyla gelmişler. Şu arazide top oynuyorlar, uçurtma uçuruyorlar. Güzel bir yermiş. Sanki onların yaylasına benziyor. Hello, hola. ¿Cuánto cuesta una persona? Turquía. Turquía, 70 soles el boleto para Seoman. 60. ¿Cuántos son? Yaz şuraya abi. 17 mi? No, 10 soles? No. 10. No. No, es así, mira. Yuh, 70 mi? 20 soles por ir. 20 dolar giriş. Aa, Dünyada hiçbir yere ben 20 dolar giriş para vermedim. Bak bir de bağırdım. Ermano mucho. Abi yemin ederim neredeyse çıkıyordum, girmiyordum buraya. Kişi başı istediği para 400 TL şuraya girmek için. 400 TL. Yani 20 dolara işte istedi yaklaşık olarak ve düşünün ikimizden 40 dolar şurada gezeceğimiz şuraya yarım saat, 1 saat. zaten kapanacak biraz. Ayıp yani, bu kadar da olmaz yani. Bu turiste resmen çakmak. Yani biz Peru'dayız şu anda. Hani ben şeye mi giriyorum, Kolezyum'a mı giriyorum 20 euro vereyim. Hani orası da İtalya sonuçta euro geçtiği için ya böyle yaptıkları zaman çok sinir oluyorum işte. Kendimi kazıklanmış hissediyordum. Tam döndüm çıkıyorum. Tamam, size İkinize 70 olsun yani dedi. ikinize 70 olsun. Halka çünkü 7, turiste 70. Arada 10 kat fark var. Sanki ben kadar da. Amerikalıyım. Tamam, fark yapın da bu da yani öyle böyle bir fark değil. Amerikalılardan dolayı yapıyorlar onu. Maalesef. Aslında bizim de benzerini Türkiye'de yapmamız lazım ama 10 kat değil. En azından 2 kat olmalı. Neyse. Buradan yine mesajı verdiysek sağdan gidebiliriz bakalım. Peki burası niye önemli? İnkalardan önce burada yaşayan başka yerliler varmış. Sonra İnkalar gelmiş ve İnkalar burayı geliştirmişler. Bir kale kurmuşlar burayı. Ve şehirden yaklaşık 3 kilometre yukarıdaymış. En önemli ana kale buymuş. Ve İspanyollar geldikleri zaman burada çok zorlanmışlar geçmekte ve İnkalılar kendilerini resmen bu taşların, kayaların içinde feda etmişler. Geçemesin İspanyollar diye. Ve bazı kayaları biraz sonra göreceksiniz. İnsan yani ne kadar gücü olursa olsun bir toplumun nasıl buraya koyup burayı kurdunuz diye şaşıracağı nadir parçalar olacak. Bunu da kilitleyerek yapmışlar ya. Abi siz nasıl bir kafada yaptınız? Şu kaya bir arabadan daha büyük. Ve ben belki 40 ton mu, 50 ton mu, 100 ton mu? Şehir merkezinde size göstermiştim bir önceki bölümde hatırlıyorsanız. Onlar böyle yerleşim için kullanılmışlar olanlardı. Bunlar artık kale için kullanılanlar. Ya siz bunu nasıl buraya koydunuz, yerleştirdiniz? Ve yine köşe taşları yine hep tek parça. Yine bütün kayalar, taşlar birbirine kilitlenmiş şekilde. Yine ikisinin arasında hiçbir çimento vesaire hiçbir şey yok. Bir jilet geçebilecek kadar kenetlenmiş. Ve bunların hepsinin hala cevabı bilinmiyor, biliyor musunuz? Yani canlı görünce daha iyi anlıyorsunuz. Umarım arka plandaki detaylar sizi de şaşırtıyordur. Şu İnkaların yaptığı taş işçiliğini başka hiçbir yerde görmedim. Şu simetriye bakın, şu düzene bakın. Hani diyeceksiniz ya oraya taş bakmaya mı gittiniz? Bu taş değil, bu mühendislik arkadaşlar. Muhteşem bir mühendislik. Ve bu adamların düşünün yazılı bir alfabesi, bir şey yok. Her şey sözlü. Bir tek iletişim için dikey böyle boncuklar gibi düşünün. Onu kullanıyorlar ve böyle bir şey yapabiliyorlar. Bir, Mısır'daki piramitler, iki burası. Hala günümüzde nasıl tam anlamıyla yapabildiklerini anlayamıyoruz. Şunlar lama mı diye bakıyordum. İnsanlar peşlerinden koşturunca fark ettim lamalarmış. Bakın böyle kahverengi lama var mesela.
Şurada beyazları var. Şurada daha büyüğü var. Bunlar alpaka değil, lamalar bu arada. Alpakalar daha küçük oluyor. Bu boş kalenin arazisinde takılıyorlar. Çok güzel bir yermiş gerçekten arkadaşlar. Yani Machu Picchu bölümünde daha iyi dersime çalışacağım. Ama burası bile şu ana kadar Cusco'da beni görüp çok etkileyen yerlerden bir tanesi oldu. Ve de çok soğuk şu anda. Bu lamaların daha çok taşımacılık alanında kullanıyorlarmış zamanında. Mesela düşünsenize, dünyanın en uzun ağlarından bir tanesine sahipmiş bu İnkalar. Yol olarak söylüyorum, dağlarda. Zaten İspanyollar geldiklerinde buna çok hayran olmuşlar ve ulaşım için de bu İnkaları kullanıyorlarmış, lamaları. Alpakaların ise etini ve yününü daha çok kullanıyorlarmış. Böyle bir devegillerden aslında bir arkadaş. Bakın gidişleri bile deve gibi, görüyor musunuz? Devegillerden demiştim ya. Şurada patron var, onun yanına geldiler. Onlar bakıyor muhtemelen. Bir yandan da yağmur başladı ama yaz yağmuru gibi, çok aslı yok. Şu tepeye çıkayım bakayım, şehri oradan bir görmek istiyorum. Çünkü şehri tepeden görebileceğiniz noktadaymış, kalenin en üst noktası. İnkalar burayı kurdukları zaman sadece konum olarak değil, enerji olarak da bölgenin korunduğuna inanıyorlarmış ve belli başlı alanlar yapmışlar. Şu an depremlerden ve savaştan sonra çok bir şey kalmamış. Ama enerji onlar için çok önemliymiş. Tepeye çıkmaya devam ediyorum. Yukarıya çıktıkça pek bir şey kalmıyor bu arada. Ve tepeye geldik. Gerçekten de kalenin olduğu yer harikaymış. Gerçi o günlerden bugüne sadece 1/3 kalmış ama bütün Cusco ayaklarınızın altında. Artık merkeze gidelim diyoruz ama bir türlü bırakamıyoruz. Şu puzzle'ı görüyor musunuz? Şuraya bakın mesela, şu gitmiş bu kavisi vermiş. Taş böyle yamuk gidiyor. Sonra o köşesine de öyle bir yamuk taş koymuş ki ona yapışmış. Ve bunların hepsinin arasından küçücük bir toplu iğne anca geçer. Diyerekten artık buradan ayrılıyoruz. Yine hayran kaldık. Yine İnkalar bizi çok fena şaşırttı. Çok şey var araştıracak, okuyacak ama kaynak az. Ne yazık ki. Otostop çektik, paramız bitti. Dönerken otostopla meydana abim sağ olsun açacak bizi. Parayı girişte 70 verdik ya, benim bütün planları bozdu. Bir baktım para bitmiş, bir tek dolar var. Şimdi merkeze gidince çekeriz, bir yemek yeriz. Güzel bir gün oldu, ne dersiniz? Direkt evimiz yerinde gülüyoruz boyuna. Tur şirketlerine bakmaya, kıyafet almaya enerjimiz kalmadı. Bir yandan da soğuk bastırdı, artık sonra bakarız onlara. Kendimizi bir restorana attık. Yemek yiyeceğiz şimdi. Burası Andea adında bir restoran. Ve bakın ikram olarak ne verdiler? Peynir. Çok güzel hem de. Bir tanesini tadalım. Bildiğin bizim köy peyniri ya. Çok güzel. Yani pazarda da göstermiştim. Bu coğrafyada zeytindir, peynirdir göremezsiniz çok. Ama Peru'da görebiliyorsunuz. Bir şeyler söyledik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonrası Allah kerim. Allah. Bayağı da ceviche yemiyorduk Nesibe. Evet. Hep güzel yapıyorlar cevicheyi. Burası bir et restoranı ama et tavuk yemek istemiyorum. Balık yemek istiyorum, daha sağlıklı. Şunun fiyatı da $10. Sabah kıyafetlerimizi verip ve henüz kıyafet almadığımız için donuyoruz. Birkaç tur şirketiyle görüştüm. Arkadaşlar Machu Picchu'ya böyle camlı trenler var. Biz onunla gidelim dedik. Kişi başı $320 dediler. 320 Amerikan doları, yani ikimiz yaklaşık olarak 12-13 bin TL falan vermemiz lazım. Ve bunu alanlar var, düşünün, Amerikalılar alıyor çünkü. Şimdi biz ucuz yolla bir şekilde planlayacağız. Burada birkaç tanıştığımız Türk arkadaşlar da var, onlara da soracağım. Bunu nasıl halledeceksek bir şekilde içinden çıkacağız. Otele gidiyoruz. Donduk. Yarın kıyafet işini falan hallederiz. Ellerim tutmuyor çünkü şu anda. Nesibe de bayağı dondu. Kaldığımız yerden kıyafeti alıp şu tur işini de yarın planlayıp size detaylı bilgileri yarınki videoda, yani devamını da göstereceğim. Hadi Nes, vamos, otelos. Günaydın. Bugün bir acenteye geldik. Artık şu bileti almamız lazım. Çünkü Machu Picchu'ya bu ay itibariyle hiç bilet yok. Sadece günde 2500 kişi girdiği için ve şu an turizm sezonu olduğu için bir türlü bilet bulamıyoruz.
Dün birkaç acente online alabiliyorsunuz normalde. Fiyatı yine ucuz olmuyor ama acentelerden alınca bir %50 daha pahalı oluyor. Dün bir tane acente demiştim ya size 300 küsür dolar diye. Adam haklıymış yani. Şu an kimle konuşsak o rakamlarda 200-300. Şimdi bir adam bekliyoruz. Gelince bir pazarlık yapacağız. Alamazsak bu hafta yok gittik yani. Bir daha gidip gelmemiz lazım. Güney Amerika'ya turunu yaparken. Burayı görmeden asla Türkiye'ye dönmek istemiyorum çünkü. Bakalım inşallah güzel bir fiyat söyleyecek. Ben şu an 150-200 dolara falan razıyım yani günübirlik tur için. Düşünün. Türkiye'de en pahalı tur nedir? Ne olabilir yani bir yere öğren yerine giriş 10 dolar değil mi? Vallahi turistler için bizim ülke o kadar uygun ki şu an dünya turu yaparken nereye gitsek turistler nasıl yüksek fiyatlar çektiklerini gördük. Acımıyorlar yani. O yüzden bizim de birazcık daha Türkiye'de özellikle fiyatları arttırmamız lazım. Bu konuya değinmek istedim. Abiyi bekliyoruz. Şu an Allah yazma. In US dollars, 45 245 dolar diyor. Per person. Aldık yapacak bir şey yok. Birkaç kişiyle de konuştuk. En ucuzu 260-300 dolar civarı tek kişi. Dedik biz acık aldım ben Türk üstümü falan yırttım biraz indirim yapsın diye. Your language is Turkey, yes? Türkiye, İstanbul. İşte 220-440 dolara bir günlük tur için Machu Picchu'ya çıkmak için otobüs, giriş, tren bileti dahil anlaştık. Çok ucuz değil mi arkadaşlar? Sudan ucuz neyiz ağlama. Festivale denk geldik. Böyle geçitler oluyor. Gençler, yaşlılar, farklı kostümler giymişler. Onlar için bu etkinlikler çok önemli. Ve Machu Picchu yolcusu kalmasın sonunda bulduk. Sonunda nasıl strese girdim sabah biliyor musunuz? Aylar sonrasına kadar internette yer yok. Muhtemelen dediğim gibi topladılar biletleri. İnternetten baktık mesela tren biletlerine falan hemen hemen aynı paraya geliyor. Yani sadece burada bir tren var arkadaşlar. Çatısı, tavanı neyliydi? Nesi ve camlı mıydı? Aynen. Kaç para biliyor musunuz tek yön? 540 dolar. Tek yön ya götürecek sizi. Oradan otobüse bineceksiniz. Machu Picchu'ya çıkacaksınız. Bir hesaplama yaptım. Sanırım bu şehrin ülkeye katkısı yıllık 4 milyar dolar falan sadece turizmden. Çok boş bir bilgi oldu ama nasıl bize çaktıklarını görün diye ayrıca değinmek istedim. Yarın gideceğimiz yerde bir gecede konaklamamız gerekiyor. Diğer türlü bilet bulamıyoruz. Hepsi hikaye bunların. Öyle yapmışlar, ayarlamışlar. Uyumak zorundayız anlayacağınız. Şimdi artık bugün panço almamız lazım. Pançomuz kalmadı. Nesibe ile birer panço alıp Pancomuz var mıydı da kalmadı? yanlış söyledim. Artık birer panço almamız lazım. Çünkü gideceğimiz yerde değil fotoğraflar görsel olarak da çok daha renkli olacaktır. Bir yer bulalım hadi panço alalım. Sonra bu video kapanıyor, bitiyor. Pançoyu da aldık mı sonraki bölümde Machu Picchu'ya gideceksiniz. Şöyle bir yer keşfetmiştik geçenlerde. Kıyafetler hem daha çeşitliydi hem de daha uygundu. Bahçesinde de böyle lamalar var. Leme. Tükürme suratıma ha lama. Kocaman at gibi. Hola. Hi, good afternoon. Good afternoon. How are you? She is a llama. Lama. Yeah. Not alpaca. No. Ah, hola. Tükürmez değil mi? Really gentle. Does she spit over me? She spits, yes, but when she's not, she's uncomfortable, right? Does she make that kind of spit? Şu alpakanın Nesibe tüyleri benim saçlar gibi olmuş. Şurada. Duydu bak işte siyah olan. Ne güzel bakıyor değil mi? Gözleri eşek gözlü derler ya böyle. Onun gözü gibi. Bunun mesela arkadaşlar görüyorsunuz yünlerini kesecekler. Daha sonra kıyafet endüstrisinde kullanıyorlar. Aynı zamanda etinden de tabii faydalanıyorlar. Ve kaç yaşına kadar yaşıyormuş Nesibe duydun mu? Duymadım. 35-40 yaş. Hadi ya. Alpakalar. Evet yemek saati. Burayı çok sevdim ben ya. Böyle kendi evlerinin bahçesi gibi burada yetiştiriyorlar hayvanları. Mesela şey gibi kullanmıyorlar. Sokakta var ya lamayı, Evet. alpakayı üstüne atıyor. Burası hiç öyle değil abi. Gayet düzgün bahçelerine girdik. Yok bence buydu. Burada çeşit çok fazlaydı. Abi buraya girdiğinizde alışveriş yapmaktan çıkamazsınız. Şapkalar, atkılar, pançolar, eldivenler, bebekler, enstrümanlar.
aklınıza gelebilecek her şey var. Alpakanın orijinal olduğunu söyler şu hediyelik eşya olarak tüyünü ama ben pek yemiyorum. Ve bir sürü böyle rengarenk pançolardan birini şimdi seçeceğiz. Beni normalde hiç böyle bir şey denerken göremezsiniz. Sí, mira, muy Oo, çok iyi oldu. He? Nesko? Böyle gezeceğim işte Machu Picchu'yu. Oldu. Tam onların rengi aslında. Bu üzerindeki bayrakları var. İşte Hola. Hola. lama var mı bunda? Lama yok ama. Todo Muy bien? bonito. Muy bonito. Sí. Tiene, mira, tiene acá el tumi, el quero, también tiene acá. Ha, hayvanların sembollerini Sí, anlatıyor. todo tiene símbolo. Esto handmade Sí, sí. or factoria. Sí, el a mano, Ha, pero de sí. yemedim ama yemiş Ese gibi es yapayım. bueno Aynen. para lavar. 80 diyor Res. Sen böyle zaten renkli bir şey Tabii istiyorsun. canım yani bunun olayı bu. Bak bir kere bir yer gördüm. Bu dedim ve alıyorum. Yani hayalimde... Dur bakalım ben kaçıncı da alacağım. Sen 3 gündür arıyorsun. Arkadaşlar nasıl oldu sizce? Arkadan da bakın. Sí, muy bonito. Bunu izlediğinizde çoktan biz bunu almış olacağız ama. Dönmüş olacağız. Ben bunu alıyorum. Hem bunu pikniğe falan gittiğimizde kilim gibi yere de sereriz. Ya. Ya hayalim bu olamaz ama ya. Mangala gittiğimizde. Okey, bu bien. Vallahi ben o pançayı aldım canavar gibi. İnşallah güzel bir anısı kalacak. Şimdi Nesibe'yi arıyoruz. Bu hafta muhtemelen inşallah bir tane bulacağız. Güzel şehir var ya. Bir sürü mağaza, dükkan var. Caddeleri, sokakları çok keyifli. Hiç sıkılmıyorsunuz. Akşama kadar dolaşabilirim buralarda var ya. Güzeldi, güzel. Peru'yu beğendim şimdiden. Machu Picchu'yla inşallah taşlandıracağım. Ve böyle bir kafeye geldim. Şimdi eksik kalan parçaları tamamlayacağım. Bir yandan da YouTube'a video hazırlıyorum dostlar. İnşallah bu bölümleri böyle size çok güzel bir şekilde yayınlarım. Bu deneyimlerim size rehber olabiliyorsa ne mutlu. Dünya turunda bir sonraki bölüm Machu Picchu olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız zaten haberdar olacaksınız. Çok güzel yerler göstereceğim size. Çok heyecanlıyım. Bir çocukluk hayalim gerçekleşmek üzere. Size de baştan sona her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde Machu Picchu'da görüşmek üzere.